Halk içinde muteber bir deste yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Barış abimizin güzel sesinden de dinlediğimiz şarkıdaki sözler Cihan Padişahı, Sultanlar Sultanı, 3 kıtanın Fatihi Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Yani anlayabileceğimiz şekilde tercüme edersek Sultan Süleyman burada halkın gözünde iktidar gibi, zenginlik gibi değerli bir şey yok. Halbuki şu cihanda bir nefes sıhhat gibi hiç mutluluk olamaz diyor. Kanuni'nin hasta yatağında söylediği bu sözler ne kadar da haklı cümleler değil mi? Sonuçta fanilik vasfını taşıyan bütün varlıklar için ölüm diye bir gerçek var. Kanuni de yaşadığı görkemli hayata rağmen ölümü hiç unutmamış. Rivayet odur ki 46 yıl iktidarda kalan Kanuni Sultan Süleyman ölüm döşeğindeyken yanına komutanını çağırıp bazı isteklerini söyler. O istekler şöyledir: tabutumu dönemin en iyi hekimleri taşısın. Herkes görsün ki doktorlar ne kadar iyi olursa olsun onlar bile ölümün karşısında çaresizdir. Fani hayatımda elde ettiğim tüm zenginliğim tabutum mezara inene kadar yol boyunca serpiştirilsin. Yerlere serpiştirdiğiniz altınlar, gümüşler ve değerli taşlar gösterecektir ki bu dünyada elde ettiğimiz zenginlik bu dünyada kalır. Ve dikkat, en çarpıcı kısım gelir. Ellerim herkesin görebileceği şekilde tabutun dışına sarkıtılsın. Herkes görsün ki zamanımız tükenince boş ellerle doğduğumuz gibi boş ellerle de gideriz. Fakat Kanuni'nin bir başka vasiyeti daha vardı. Bu vasiyet şahsına ait küçük bir sandığın kendisiyle birlikte defnedilmesiydi. Bu küçük sandığın içinde ne olduğu kimse tarafından zinhar bilinmiyordu. Zigetvar seferindeyken ölen Kanuni'nin naaşı İstanbul'a getirilince derhal defin işlemlerine başlandı. Ve tabii Cihan Padişahı'nın isteği de hatırlandı. Sandık meydana çıkarıldı ve hazır tutuldu. Cenaze töreninde Sadrazam'dan Şeyhülislam'a bütün devletliler hazır bulunuyordu. Dönemin en büyük din bilgini ve Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye Kanuni'nin sandıkla gömülmek istendiği söylendi ve fikri soruldu. Ebu Suud Efendi hiddetlenerek "Zinhar böyle bir vasiyeti yerine getirmeyesiniz. Dini mübine uymaz" dedi. Koskoca Ebu Suud Efendi böyle diyorsa orada bir durmak gerekiyor tabii. En nihayetinde Kanuni sandığıyla gömülmedi. Peki Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın birlikte gömülmek istediği bu sandığın içinde ne vardı? Kanuni yanında ne götürmek istiyor olabilirdi? Bizim merak ettiğimiz gibi oradaki herkes de bunu çok merak etmişti. Vasiyet yerine getirilmediğine göre sandık açılmalı ve bu sorunun cevabı bulunmalıydı. Nitekim öyle de yapıldı. Sandığın içi Kanuni'nin yapacağı işlerin, vereceği kararların dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislam'dan aldığı fetvalarla doluydu. Bunun üzerine Ebu Suud Efendi, "Hey büyük sultan, sen Allah katında kendini temize çıkardın. Mesuliyeti bize yıktın. Biz nasıl bunun altından kalkacağız bakalım" diye ağladı. Gerçekten Ebu Suud Efendi için sıkıntılı bir durum olsa gerek. Kapanışı da Sezen Aksu'nun Hikayeye Uygun şarkısıyla yapalım mı? Bu arada sizler de benden sonra ekrana gelecek abone ol tuşuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hatta bu hikayeyi beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz.